Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için fırın kullanmadan tavada pratik bir şekilde pasta tarifi hazırlıyorum. Temel tarifimiz için 1 su bardağı toz şekerini büyük bir tavanın içine alalım. Ocağın altını kısarak erimeyi bırakalım. Evet, şekerimizi karıştırarak eritelim. 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyelim. Su bardağı ılık su. 1,5 yemek kaşığı dolusu nişasta, yarım su bardağına yakın suyla nişastamızı açalım. Evet, topak olan şekeri eritelim. Nişastalı karışımı tavaya dökerek hızlı bir şekilde karıştıralım. Gördüğünüz gibi pörtüklük oluştuğu için hemen küçük bir sos tenceresinin içine alıyorum. Blenderla pürüzsüz hale gelene kadar karıştırıyorum. Bir taşım kaynatıyorum. Altını kapatalım ve soğumaya bırakalım. Soğuttuğumuz karameli blender yardımıyla pürüzsüz olana kadar çekelim. Evet, karıştırdıkça rengi açılıyor, gördüğünüz gibi kıvamı da sıvılaşıyor. Şu an tam kıvamında, karamelimiz hazır. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Yapmamız için 1 su bardağı dolusu nişasta, yarım su bardağından az un, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, karıştıralım. 1 su bardağı soğuk süt, malzemeyi pürüzsüz olana kadar karıştıralım. Ocağın üzerine alalım. Koyu muhallebi kıvamına gelene kadar pişirelim. Evet, gördüğünüz gibi kıvamı koyulaşmaya başladı, artık göz göz oldu. Ağzını kapatıyorum ve soğuması için kenara alıyorum. 1 yemek kaşığı da tereyağı ekleyelim ve karıştıralım. Üzerine hava almayacak şekilde kapatalım. Tuttuğumuz kremayı mikser yardımıyla karıştıralım. Poşet çırpılmış krem şanti ekleyelim. Poşet toz krem şanti ekliyorum. 1 su bardağına yakında süt ekliyorum ve kıvam alana kadar karıştırıyorum. Kremamız hazır. 2 için 2 adet tam yumurta. Karıştıralım. 1 su bardağı toz şekeri de ekleyerek köpük köpük olana kadar karıştırma işlemine devam edelim. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. 1 çay bardağı sütü de ekleyerek karıştıralım. 1 su bardağı un,
Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, yarım paket kakaoyu da ekleyelim. Malzemeyi homojen olana kadar karıştıralım. Evet, pütürük olmayacak şekilde karıştırmaya devam edelim. Tavamızı bir damla yağ ile her tarafını yağlayalım. Harcımızı tavaya dökelim. Kapağını kapatalım. Kısık ocağın üzerine alalım. Spatula yardımıyla kekimi kenarlarından kaldırıyorum. Bir tabak yardımıyla ters çeviriyorum ve diğer tarafı da pişirmeye bırakıyorum. Tavada pişirdiğim keklere sanırım nazar değdi. Her pişirmede şöyle bir göz oluşuyor. Evet, keki pişirme işlemine devam ediyorum. Pişen kekimi servis tabağına alarak soğuması için kenara kaldırıyorum. Üzeri için 200 gram sıvı kremayı sos tenceresinin içine alıyorum ve ısıtıyorum. Paket sütlü bir paket bitter çikolatayı içine alıyorum. Hızlıca karıştırarak erimesi için bekliyorum. Kase tuzsuz fıstık ekliyorum ve kenara kaldırıyorum. Keki ortadan ikiye kesiyorum. Alıyorum ve sütle ıslatıyorum. Karamelin yarısını kekin üzerine yayalım. Kremamızdan da sürelim. İkinci keki de üzerine alalım. Sütle ıslatalım. Karamelin hepsini üzerine eşit bir şekilde yayalım. Krema sürelim. Hazırladığımız çikolata sosunu da üzerine eşit bir şekilde dökerek yayalım.
Bir gece dinlendirdikten sonra dilimleyerek servise hazırlayabiliriz artık. Bol kremalı, harika bir pasta oldu. Mutlaka deneyin. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bu farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.